Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Sıfırdan drone toplama videomuzun ikinci serisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda sıfırdan topladık bu drone'u. Parçaların birbirine montajı ve lehimleme işlerini yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlar için üst köşeye kart bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Sıfırdan drone toplama serisinin ikinci videosunda drone'umuzla kumandamız arasındaki bağlantıları gerçekleştireceğiz. Drone kamerası ile gözlüğümüzün arasındaki bağlantıları gerçekleştireceğiz. GPS takmıştık. GPS'i aktif edeceğiz. Herhangi bir bağlantı kopması durumunda eve gelmesi için Return Home'u aktif edeceğiz. Uçuş kontrol kartımızın yazılımını güncelleyeceğiz. Sıfırdan drone toplama aşamasında montaj işlemlerinden sonra yapılması gereken her şeyi yapacağız ve drone'umuzu uçuşa hazır vaziyete getireceğiz. Arkadaşlar, bilgisayarımızı açtık. Betaflight üzerinden gerçekleştireceğiz bu işlemleri. Drone'umuz ile bilgisayar arasındaki bağlantı kablosunu takıyorum şu anda. Bağlantıyı gerçekleştirdik. Cornet diyerek bir bağlanalım. Drone'umuz geldi. Uçuş kontrol kartının flashlanmasını göstereceğim size. Update firmware'a tıklıyoruz. Gelen ekrandan buradan ihtiyacımız olan sürümü, yani kullanmak istediğimiz sürümü ve uyumlu olan sürümü seçip flashlamaya başlatacağız. Benim uçuş kontrol kartım 4.5 sürümünü destekliyor. Bunu da tekrardan sağlayıcı firmanın sitesinde bulabilirsiniz. Yani üstteki sürümlerde kullanırsanız hata verecektir. Üretici firmanın sitesine bakarsanız ona göre uyumlu sürümü görebilirsiniz. Bu ayarlara dokunmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken full chip, tek seçmeniz gereken bura. Şimdi aşağıya geldiğimizde kullanacağınız protokol önemli. Şimdi ben Crossfire'ı kullanacağım. Burada S-Bus var, Mavlink var. Kumandanız neyse, benimkisi ERLS Crossfire olduğu için bunu seçiyorum. Crossfire'ı seçtikten sonra alt tarafta GPS kullanacaksanız buraya yazmanız gerekiyor. Yoksa görmeyecektir. Mesela ben analog kamera kullanmıyorum. Onun için bunun olmasına gerek yok. Bunları yaptıktan sonra motor protokolünüzü seçmeniz gerekiyor. Deadshot bizimkiler. Siz de ESC'nize bakarak hangi protokolü desteklediğini görebilirsiniz. Bu seçimleri yaptıktan sonra online olarak flashlama sürümünü indiriyoruz. İndirdikten sonra Flash Firmware'e tıkladığınızda bu riskleri biliyorum diye bir seçenek var. Bunu seçmeniz gerekiyor. Seçelim. Şu anda flashlama işlemi başladı. Kartı yeniden yazılım yüklüyoruz. Yani sıfırlıyoruz. Karta format atıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu esnada kartınıza güç vermenize gerek yok. Evet, şu anda flash sürümünün başarılı bir şekilde yüklendiğini gösteriyor. Hornet diyelim. Şu anda bağlandık. Bazı bilgisayarlarda yüklü olmuyor bu driverlar. Bu driverları yüklemek için size şu programı öneriyorum. Zadik diye bir program. Bu programı tıkladığınızda ayarlardan bütün driverları seçin. Bütün driverları seçtiğinizde şurada STM32 driver'ı geliyor. Sizde Betaflight STM32 olarak çekmeyebilir ama bu port olarak göreceksiniz zaten. Bunu seçtikten sonra karşı taraftan Windows USB'yi seçerek driver'ı yükleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun, yani bilgisayara direkt bağlantı da yapmayabilir. Devam edelim. Arkadaşlar, Betaflight sekmesi de bütün ayarları buradan yapıyoruz. Setup bölümünden kalibreleri yapıyoruz. Eğer ki drone'unuz ilk önce bozalım. Şu anda bozduk. Bu şekilde drone'u uçurmaya çalıştığımızda drone kaza kırım yapacaktır. Kalibre aksiyometre olarak İlk önce eksen doğruluğunu yapıyoruz. İkinci olarak da drone'un bize karşı saat 12 yönünde durması gerekiyor. Bunun için de drone'u düz bir zemine koyup bu iki eksen kalibresini de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Port kısmına gelelim. Mesela UART 1'e receiver'ı serial olarak bağladım diyelim. Kart üzerinde lehimledik. Buradan seriali açmamız gerekiyor. Misal olarak UART 2'de diyelim ki neyimiz var? UART 2'de neyimiz olsun? GPS. GPS'imizi UART 2'ye lehimlediğimizi varsayalım. Buradan açmamız gerekiyor. VTX'imiz UART 5'te diyelim. UART 5'e gelip buradan VTX'imizi aktif etmemiz gerekiyor. Önceki videoda hatırlarsanız bir tane kağıt üzerinde neyi nereye lehimlediğimizi yazmıştık. Şimdi sırasıyla bunların ayarlamalarını yapacağız. Receiver'ımızı UART 1'e bağlamışız. Gördüğünüz gibi RX1, TX1 olarak gözüküyor. Hemen bilgisayar üzerine geliyoruz. Porttan receiver'ımızı serial olarak bağlantısını açıyoruz. Kaydettiğimizde tekrar giriş yaptık. Receiver'ımız aktif olduğunu drone'a tanıttık. İkinci olarak neyimiz varmış? GPS. GPS'imiz TX4RX4. Yani UART 4'te GPS'imiz var. Hemen UART 4'e geliyoruz. Geldiğimizde sensör input, yani sensör girişi UART 4 diyoruz. GPS aktif ediyoruz. Şimdi burayı otomatik olarak bırakın. Aslında kendiniz de seçebilirsiniz de bazı sürümler desteklemiyor. Uğraşabilirsiniz. Onun için otomatik olarak kalsa işinizi görecektir. Otomatik olarak kalsın orası. Tekrar kaydettik. Tekrar dönüyoruz. Receiver'ımız UART 1'de. GPS'imiz UART 4'te. Evet. Son olarak VTX'i kendi portuna bağlamıştık. Port numarasına baktığınızda TX3RX, yani UART 3'te bağlı olduğu gözüküyor. Hemen UART 3'e geliyoruz. UART 3'te
VTX, MP, MSP artı Display port olarak seçiyoruz. Kaydediyoruz. Tekrardan giriş yapıyoruz. Portumuza bakıyoruz. Şimdi burada işimiz bitti. Bir alt sekmeye geldiğimizde 8 kHz'de kalması gerekiyor. Buralara dokunmayın. Maksimum ARM range yazıyor. Yani maksimum kaç derecede ARM olur cihaz, onu ayarlıyorsunuz. Şu anda 25 derecede ARM oluyormuş. Şöyle düşünün. Hani belki izlemişsinizdir. Bir tane videoda ben drone'u atıyorum havada. Takla atarken ARM edip uçmaya devam ediyorum. Burası 25 derecede kalsaydı eğer drone düz bir zeminde olması gerekiyor. Şu derecelerde ARM olmuyor. 25 dereceyi aştığı için ARM olmuyor. Bunun seçimi size bağlı. Eğer yani ben drone'u atmam, fırlatmam vesaire diyorsanız 25'te kalabilir. Ama ben 180 yapıyorum. Tekrardan kaydettik. Tekrardan giriş yaptığımızda geliyoruz aşağı. GPS'imiz aktif. Eğer kapalıysa sizde. Air Mode aktif. Kapalıysa düzeltebilirsiniz. OSD ve LED strip'i açabilirsiniz. OSD'miz de %100 aktif olması gerekiyor. Bir alta geldik. Power batarya. Burada OSD ekranında sizde uyarı veriyor. Bataryanın dine dair. Bu batarya voltajı minimum kaçta uyarı gelsin diye göstermesi için minimum batarya voltajı 3.3, maksimum batarya voltajı 4.3. Uyarı gelecek batarya voltajı 3.5'miş. Bunu 3.6 yapıyorum ben. Bu lipo piller için geçerli. Lion pillerde buradaki 3.3'ü 2.9 yapıyorum. Buradaki uyarıyı da 3.3 yapıyorum. Lion'da bu ayarları kullanabilirsiniz ama lipoda bunun aşağısına düşmeyin. Yani bu liponun son ayarı. Kaydediyoruz. Tekrardan çöküyoruz. Failsafe. Bu Retundo Home ile alakalı bir şey. Aktif ettiğimizde drone'un ne yapacağını, geri nasıl geleceğini, kaç metre yükseklikten geleceğini, kaç kilometre hızla geleceğini bunları belirliyor. Daha sonradan giriş yapacağız. Print test kısmına geliyoruz. Şimdi print test kısmında biz VTX'imizi elle ayarlamıştık ya. Normalde onun OSD vesaire bunu otomatik olarak da ayarlayabiliyoruz. Tekrardan otomatik olarak ayarlıyorum şu anda sizin için. VTX'im DJI-O3 olduğu için bunu kullanabiliyorum. Eğer sizde burada çıkmıyorsa buraya tıklayarak çıkar. Kaçıncı portta olduğunu söylememiz gerekiyor. Bizimki kaçıncı porttaydı? 3. porttaydı. Buradan 3. portumuzu seçiyoruz. Portumuzu seçtikten sonra pick diyerek kaydediyoruz. Tekrardan bağlanıyoruz. Her kaydettiğimizde tekrardan çıkış yapıyor. Port kısmına tekrardan gelelim. Bakıyoruz. Word 3. Bakın elle seçmiştik. Ama bilmiyorsanız, bunun hangisi olduğunu bilmiyorsanız oradan otomatik olarak da yaptırabilirsiniz. Bir aşağıya geliyoruz. PID ayarları var burada. Drone'un siz gaz verdiğinizde drone'un verdiği tepkimelerin kısmanızı veya artırmanızı, drone'u kendinize göre şekillendirmenizi sağlayan ayarlar bunlar. Bunlar kullanarak öğrenebileceğiniz ayarlar. Sizin karakterinize uygun ayarlar. Yani ilk etapta burayı atlıyorum şu anda. İleri seviyelerde drone kullandıkça istekleriniz ve arzularınıza göre buradan şekillendirebilirsiniz. Receiver kısmına geldik. Receiver kısmında serial olarak bağlı olduğu için seri olarak bağlı olduğu için serialı seçmek zorundasınız. Flashlama esnasında bunları kaydettiğimiz için şu anda ayarlarımız bize yapılı geliyor gördüğünüz gibi. Ama tekrardan da buradan değiştirebilirsiniz. Espas, Spectrum, artık kumandanızın desteklediği protokole göre bizim elimizde Crossfire kalacak. O zaman şu anda hemen drone ile kumandamız arasındaki bağlantıyı gerçekleştirelim. Kumandamızı açıyoruz. Şu anda ben sıfırdan bir bağlantı gerçekleştireceğim size. Model kısmına giriyoruz. Model kısmından herhangi bir boş yere tıklayın. Create modele tıklayın. Create modele tıkladıktan sonra sağa doğru 12 tane basamağın olduğunu görüyorsunuz. 1'den 12'ye kadar. Sağa doğru ilerleyin. İlk etapta model ismi vesaire, timer, bunları artık siz isteğinize göre yazabilirsiniz. Ben şu anda bunlara girmeyeceğim. Tekrardan sağa ilerliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey ADC filter kısmındaki globali benim kumandamda kapatmam gerekiyor. Internal RF yazıyor. Burada modele tıklayıp Crossfire'ı seçiyoruz. Crossfire'ı seçtikten sonra çıkıyorsunuz. Yani Express LRF'yi aktif ettik. Express LRF'nin içine girip aşağı doğru indikten sonra drone'umuza güç veriyoruz. Drone'umuza güç verdikten sonra receiver'ımızın üzerindeki bind tuşuna bir defa basmamız gerekiyor. Receiver'ımızın üzerindeki bind tuşuna geliyoruz. Şu anda basmaya başladım. Bakın ışığımız sarı renge döndü. Işığımız sarı renkteyken bağlanma modunda. Kumandamızdan bind tuşuna bastığımız anda bağlantımız geldi gördüğünüz gibi. Şu anda yav verdiğimizde doğru hareket ediyor. Roll verelim. Roll verdiğimizde de doğru hareket ediyor. Pick verelim. Pick'te de doğru hareket ediyor. Tamam. Bunlar normal. Buradan çıkıyoruz. Yaptığımız modelde bir tane tuş atamamız gerekiyor. Tekrardan modele tıklayıp sağa doğru ilerleyin. Sağa doğru ilerledikçe Mixes diye bir bölüm var.
Bu Mixes'e gelin. Kanal 5'e bir defa tıklayın. Burada ismi vesaire artık siz belirlersiniz. Source kısmına tıkladığınızda eğer arm etmek istediğiniz hangi tuş varsa, yani isterse bura olabilir. Gördüğünüz gibi hemen değişti. SD oldu. Bakın SC oldu. SA oldu. Ayrıca bunu yaptığımda da kanal aktif oldu. Bilgisayar üzerinden de görüyorsunuz zaten AUX 1'in aktif olduğunu. Ben bunu arm olarak bu tuşu kullanıyorum. Bunu seçtikten sonra geri geliyorsunuz. Geri tıklayın. Arm tuşumuz aktif. Angel Mode atayacaksanız tekrardan bir ikinci tuşumuz olması gerekiyor. Bakın bunu seçtik. Tekrardan geri gelin. Şu etapta kumandayla işimiz bitti gibi. Hemen bilgisayar ekranımıza geliyoruz. Model kısmımıza tıkladıktan sonra burada ARM için, gördüğünüz gibi ARM için Add Rank demeniz lazım. Herhangi bir tuş atamanız lazım, ARM tuşu. Otomatikte kalsın. AUX 1 de yapabilirsiniz. Biliyorsanız, bilmiyorsanız otomatikte de kalsın, fark etmez. Eğer otomatikteyken atadığınız tuşu hareket ettirin. Bakın gördüğünüz gibi 1000 ile 2000 arasında gidip geliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şunun her iki bacağı da gidiyor. İster bu ortadan çekebilirsiniz. Nerede ARM olmasını istiyorsanız, isterse uzatabilirsiniz. Ben de yukarıda olduğunda ARM olsun istiyorum. Aşağıda disarm olsun istiyorum. Bunu tam tersinde, şunu buraya çekerek tam tersinde yapabilirsiniz. Şu anda yukarıda disarm, aşağıda ARM. Ama ben yukarıda olsun istiyorum. Kaydettiğinizde bakın gördüğünüz gibi ARM. Şimdi ikinci tuşumuzu atıyoruz. Burada Angel, Horizon, Failsafe, bir ton mod var. Angel'ı göstereceğim şimdi. Add Rank diyoruz. Angel için atadığımız tuş neydi? Bu tuştu. Tekrardan bunu da yukarıda ARM olsun istiyorum. Kaydediyorum. Yukarıda Angel modda ARM oldu. Kapatıyoruz. GPS kısmına geliyoruz. Ablox olarak seçili olması gerekiyor. Buradan otomatiğe alıyorum buradan. Bunu kaydedelim. Tekrardan giriş yapalım. GPS kısmına gelelim. Retin Dome'u aktif edeceğiz. Şimdilik aktif etmeyeceğiz ama size nasıl aktif edeceğinizi göstereceğim. Çünkü drone'u çalıştırmam gerekiyor. Kapalı mekanda da fazla, yani yeterince GPS görmediği için drone'u arm etmiyor. Bunu da bilginiz olsun. Retin Dome'u açmak için Set Home Point'e tıkladıktan sonra kaydedin. Bakıyoruz GPS'imize, açık. Model kısmına gelip Failsafe'e tuş atamanız gerekiyor. Herhangi bir tuşa tekrardan Add Rank diyerek tuşunuzu atacaksınız. Şimdi misal bu tuşu atadığımızı varsayalım. Tabii ben atamayacağım çünkü drone'u çalıştırmam gerekiyor. Kapalı alanda GPS bulmadığı için çalışmıyor. Bu tuşu atadıktan sonra Failsafe kısmına gelip Failsafe durumunda ne yapması gerektiğini gösteriyor. Şu anda Failsafe durumunda drone çakılıyor. Land modu var. Failsafe durumunda havada sabit kalır ve yere iner. İniş yapar bağlantının koptuğunda ve GPS, Retin Home. Yani bunu seçtiğinizde Failsafe tuşuna bastığınızda drone'unuz eve geri dönüş yapar. Buradaki ayarlar da tamamen size bağlı. Kaç metre yükseklikten geleceğini, kaç metre hızla geleceğini, turtle, minimum turtle, maksimum turtle, yani maksimum gaz. Bunlar tamamen size kalmış. Yani bir de drone'un ağırlığına göre. Şimdi benim burada yaptığım ayarlar size uymaz. Çünkü benim drone'um misal bu diyelim ki 300 gram. 300 gramlık bir drone'un yere inmesiyle 2 kiloluk bir drone'un yere inme gücü, turtle'ı aynı değil. Bunu diyelim ki 2 kilo. Diğer drone'um da ben 1500'lerde. Çünkü drone ağır olduğu için daha güce asılması gerekiyor. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Evet, GPS'imize tekrardan bakıyoruz. Kapalı da olsa GPS şu anda yaklaşık bir 500 metre sapmayla doğrulamış yerini. Bakın zaten aktif olduğu gösteriyor. Evet, şimdi drone'umuza güç vereceğiz. Drone'umuzu bir arm edelim. Eğer her şey yolundaysa işlemlere devam edeceğiz. Evet, drone'umuza güç verdik. Bağlantımız da geldi. Arm tuşu olarak bunu atamıştık. Bakıyoruz. Evet. Motorlarımız dönüyor. Tamam, kapatıyoruz. Yaptığımız işlemler doğru bir şekilde ilerliyor. Diğer ayarlarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi motorlarımızın yönlerine bakacağız. Bunları daha iyi görmeniz için üzerlerine stek yapıştırdım. Gücümüzü veriyoruz motora. Motorlarımızın tümünün çalışıp çalışmadığını görmek için I understand diye şu seçeneğe tıklıyorsunuz. Buradan master kısmına gelip ben klavyenin ok tuşuyla gaz veriyorum. Fazla gaz vermemek için. Şu anda gaz verdim. Motorlarımızın her biri çalışıyor ama görebileceğiniz şekilde birinci motorun sağa doğru dönmesi lazım. Evet, birinci motor sağa doğru dönüyor. İkinci motorun sola doğru dönmesi lazım. Yani saat yönünün tersine. İkinci motorumuz saat yönü istikametinde dönüyor. Yani yanlış dönüyor. Üçüncü motorumuza baktığımızda saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Üçüncü motorumuz da saat yönü dönüyor. Bu da yanlış. Dördüncü motora baktığımızda saat yönüne dönmesi lazım. Dördüncü motorumuz da saat yönü tersine dönüyor. Bu da yanlış. Onları bir teyit edelim. Birde mi? Şu anda birinci motor yukarıdan da görün. Sağ altın dönmesi lazım. Doğru. İkinci motor sağ üstün dönmesi lazım. Doğru. Üçüncü motor sol alt. Doğru. Dördüncü motor sol üst. Doğru. Tamam, motorlarımız sayısal olarak doğru. Stop motor dedikten sonra
motor direction'a geliyorsunuz. Buradan and distance dedikten sonra neutral'a tıkladık. Birinci motora tıklayın. Yani basılı tutun. Şu anda ben basıyorum. Birinci motor doğru mu dönüyor? Ters dönüyor. Buradan reverse diyorsunuz. Şimdi tıklayın. Bir doğru dönüyor. İkinci motora geliyoruz. Nereye dönüyor? Bakalım. Dışa dönüyor. Saat yönü. Saat yönünün tersi olması gerekiyor. İkinci motor. Tamam. Şu anda doğru dönmeye başladı. Üçüncü motor. Bakalım üçüncü motor nasıl dönüyor? Saat yönü dönüyor. Şu anda normale tıkladık. Saat yönü tersine döndü. Dördüncü motor. Saat yönü tersi dönüyor. Saat yönüne dönmesi lazım. Normale tıklıyoruz. Saat yönü döndü. Tekrardan bakalım hepsine. Birinci motorumuz nasıl dönmesi lazım? Saat yönünde. Bakıyoruz. Saat yönünde. İkinci motorumuzun saat yönü tersi dönmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Saat yönü tersi. Üçüncü motorumuzun da saat yönü tersi dönmesi lazım. Bakıyoruz. Saat yönü tersi. Dördüncü motorumuzun da saat yönü dönmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Saat yönü dönüyor. Şu motorla bu motorun aynı eksende dönmesi lazım. Bu motorla bu motorun aynı dönmesi lazım. Şu anda bir sıkıntı yok. Stop motor diyelim. Motor sekmesinde de işimiz bitti. OSD kısmına geliyoruz. Bu aşamadan sonra pilinizi çıkarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar OSD sekmesine geldik. OSD sekmesi gözlükte gördüğünüz ekranı gösterir. Burada teker teker ayarlayabilirsiniz her şeyi. Bir numaralı profilden ayarlamamızı yapacağız. Altude. Drone'un yerden yüksekliğini gösteren ayar. Angel pitch, pitch, roll onların seviyesini gösteriyor. Ben kullanmıyorum. Bunu da kullanmıyorum. Anti-gravity. Benim burada kullandığım yatay horizon çizgisi ve dikey horizon çizgisi. Bu ikisini kullanıyorum. Batarya sel voltajı diyor. Tek batarya voltajı. Yani 6S bataryada tek tek ölçer. Tekini gösterir ortalamasını. Hemen bir altına tıklıyoruz. Current draft çektiği amperi gösterir. Hemen bir altına tıklıyoruz. Çektiği mahı gösterir uçuş süresinde. Hemen onu da alıyorum ben. Bunlar tamamen sizin tercihiniz. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Batarya USG diye bir şey var burada. Şuradaki doluluk oranını barometre olarak biliyorsunuz şu telefondaki yüzdelik işareti var ya. Onu da kullanmıyorum. Bu da toplam voltaj değerini gösterir. Batarya voltaja tıklıyoruz. Batarya voltajda da bataryanın toplam kapasitesini verir. Bu hücre başına değeri verir. Bu toplam kapasiteyi verir. Şimdi kompas var. Pusula. Yukarıda kullanıyorum. Uçuş kontrol kartının sıcaklığını gösterir. Craft name yani uçuş name. Artık kendi adınızı yazabilirsiniz buraya. Ama ben kullanmıyorum. Crosshair nokta. Ben kullanıyorum. Discernment. Bunda kullanıyorum. Tekrardan şunları kullanmıyorum. ESC sıcaklığı. ESC'nin sıcaklığı. Fly mode uçuş yaptığınız modu gösterir. Angel'da mı? Akro'da mı? G kuvveti olarak drone'un uçuş esnasında karşılaştığı G kuvveti. Şunu kullanıyorum. Gözlükteki bağlantı kalitesi. Gözlük voltajı vesaire. Size kalmış. Ben bunları kullanmıyorum. GPS. Altude. Bunun ikisini kullanıyorum. Derece dakika saniye cinsinden. GPS start. Kaç tane uydu yakaladığını gösteren bildirim. Bunu kullanın. GPS speed kaç kilometre hızla gittiğinizi gösterir. Home direction uçuş esnasında bulunduğunuz konumun neresinde kaldığını gösterir. Yani şu okunucu her zaman sizi gösterir. Bu şekilde düşünün. Kullanabilirsiniz. Home distance uçuş esnasında cihazın sizden kaç metre uzakta olduğunu gösterir. Link kalite kumanda ile receiver arasındaki bağlantı kalitesini gösterir. Başka kullanabileceğiniz burada. Turtle position sizin yüzde kaç gaz verdiğinizi gösterir. Gaz çubuğunu yüzde kaç kullandığınızı gösterir. Timer'lar uçuş süresi sayar. Ben kullanmıyorum. Başka ne var burada işinize yarayacak? Warning zaten hata kodu. Bunu mecbur kullanacaksınız. Benim kullandıklarım bu kadar. Başka bir şeye ihtiyacım kalmıyor. Bizim profilimiz bu şekilde kaydediyoruz. Burayla işim ara sıra oluyor. Sizin de işiniz olacaktır. Burada kısa yollar var. Mesela şöyle diyelim. Şu anda default olarak benim bütün yaptığım ayarlamalarım buraya geldi. Bir şeyler yapacaksanız, ayarlarım kaybolmasın diyorsanız burayı kaydedip kopyalayabilirsiniz. Mesela yaptığımız şeylere bakın. Arm tuşumuz, bu Angel tuşumuzu atadığımızı, aralığını, kaçta kapanıp kaçta açılacağını yazıyor gördüğünüz gibi. Serial olarak bağladığımız cihazlar, işte motor, stop, GPS, telemetri, OSD, o iki şu ekranda açtığımız mesela Master'da OSD ayarlarımızı yaptık ya orada eklediğimiz şeyler. Mesela ne yaptık? OSD Core Temps yaptık. Yani işlemci sıcaklığını açtık. Burada görebilirsiniz. HDC sıcaklığını açtık. Burada görebilirsiniz. Kompası açtık. Home Direction'ı açtık. İşte GPS'leri aktif ettik açtık. Yani kısacası burayı kaydedip normal şu şekilde kaydedebilirsiniz. Cihazı farklı ayarlar yapsanız dahi bunu tekrardan kopyaladığınızda kopyalayıp ayarlarınız eskisi gibi kaydolmuş olarak dönecektir. Şu anda gördüğüm kadarıyla burada da işimiz kalmadı. Motor yönlerimizi ayarladık.
FSF'e bir şey yapmadık çünkü ARM olsun diye. GPS'imiz aktif. Receiver'ımız aktif. Şimdi gözlük ile drone'umuzu bağlayalım. Onu test etmedik. Evet, gözlüğümüzü aldık. Güç veriyoruz. Drone'umuza da güç veriyoruz. Drone'umuza da güç verdik. Şöyle baktığınızda DJI, eğer yani siz de DJI kullanırsanız O3, burada bir tane tuş var. Buna bir kürdanın ucuyla basılı tutuyorsunuz. Yanıp sönmeye başladı. Tekrardan Oculus V2 benim gözlüğüm. Onda da aynı tuş var. Basılı tutuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ses şu anda bağlantıyı kurdu. Ve daha siyah bir ekrana tutayım. Koyduğumuz tüm parametreler burada. Bu OSD ekranımız. Şöyle elimi kapatıyorum ki daha rahat görün siyah ekranda. OSD verilerini görüyorsunuz. Bakın drone'u sağa çevirince, sola çevirince, drone'u şöyle kaldırınca, bakın. Yani şu an işlemcinin ısındığına dair uyarı alıyoruz. Ondan dolayı böyle donuk donuk tepkileri veriyor. Kendini korumaya aldı. Şu anda kapatacak. Biz bağlantımızı koparıyoruz. Şu anda işimiz bitti. Şimdi birlikte açık alanda uçmaya gidiyoruz. Diğer kalan testlerimizi de orada gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Destek amaçlı abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Yine takıldığınız konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.